Kaba ekmek deriz biz. Evvel köylü dili. Köy yerlerinde biz bunu kaba ekmek derlerdi. Nenemgille evvel babaannemgille. Aslında bazlımı da geçiyor. Bizim memleket asıl Açpayam. Ama biz Açpayam'dan çıkıp gideli çok oldu. 91'de evlendim ben. 93'tü bu tarafı geldik gitmedik gari. Geç aldık. Yazın serçe çıkılıyor. Kışın buralar iniyoruz. Kendim hani geçi gütme duraldan buralardayım. Niye? 33 sene olmuş. Dağdı gezme duralı ben. 31 sene olmuş. Sevmezsek bu dağ duram zor. Sevildiğinden duruluyor. Bak sen hasta da olsan, ölü batı da olsan hayvanların başındasın. Rezilliğin başındasın. Rezillik olur ama en azından bir toplumda yaşamaktan da daha iyi bana kalırsa. Tabii herkesin ayrı görüşü vardır. Toplumda yaşayıp da elinden dedikodu edeceksin ya. Daha da tek başına geçin hayvanını bak. Eli de uyma, eli sen uymasın. Oluyor işte. Hayvanla uğraşmak, insanla uğraşmakla nedir? İnsanlarla uğraşılmaz. İnsanlarda her türlüsü olur. Hayvana işin gelmiyorsa beğenmediğini satarsın. İnsanlara atılamazsın, satılamazsın. Ama yine en iyisi de hayvancılık. Biz kaçarak evlendik abimle. 18'in içindeydim. Eltimgil nişanlıyla ikimizin düğünü biri oldu. Geçinin arkasında olmuşum önceden zaten. İlk olduğunda annemin sütü yokmuş. Benim kayınlıgil yakınmış. Onun keçilerinden sağmışlar, vermişler ben sütü. Herhalde ondan da mı denk geldi bilmem. Adem abim bana. Bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Şu altımdaki yazılıp duran battaniye kadar bir şeyimiz yoktu bizim kaçtığım için. Hiçbir şeyim yoktu ama çalışırsan alnın terini böyle silersen şimdi her şeyim var. Ne diyeyim ya ayağımdaki naylon ayakkabıyı alamıyordum ben bu geçi yokken. Yani bir çift naylon ayakkabının ettiğine bunu alamıyordum. 1 litre yağ şurada neredeydin o yağ vardı şurada almışlar. Ha, şu yağa Açpayam'dayken böyle 1 litrelik yağı vermedi marketçi bize.
Yani borcumuz da yok marketçiye. Ama şimdi Allah'ım şükür telefon etsem hepsi gelir. Çünkü ben elin parasını geldim eline veriyorum. Biz çok yokluk çektik. Ben babamın evindeki ben yokluk görmedim ama buraya gelden kere rezil oldum yani. Çok rezil oldum ama rezil olsam da sıktım dişime. Gerekirse kuru ekmek yedim. Yine de öyle bir şey demedim. Bu merteme geldik. Şükür. Benim kızımı ya. Daha bak buldum kızıma. Aha. Sen var ya sen çok çirkinsin ya. Çok çirkinsin sen. Bundan bacağım memesinden döpülür ablası bu. Ben bunları bu. Nereye giriyor? Üst baştan yeri giriyor. Sen bunları bırakırsan kafayı bozarsın. Bilmem. Olma da. Allah kötü olursun. Çıkın bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar çıkın. Kötü oğlumdur bunlar. Önden götürmüş ka. Önden götürme onu ben burada keser geldim lan. Aslı geçiyor bile bir yere bir yere olaktan hatta. Ecel şu üstüne çıkar. Aha bu durduruyorsun öğlen. Çıkarıveriyorsun orada. Sen bunlar çıkacak mı? Küçükler bu biber edelim de. Senin kara yaşıyor mu bu etrenlere kalksan? Oraya şu zamanımın vardı bir yeri de. Oraya gitsin sen bir ya. Bana bir şey dokundu. Ne oldu ya? Küçükler aşağı getirelim de. Küçükler kovalayalım aşağı. Samur yoksa toplayın katın günü sonra da vakit geçirin. Bunlar plan evden yaptığı için yukarıya ailesine. Bunlar da hayır değilmedi. Bari bunlar yazıp dururdu akşam sana. Bakalım hadi gidelim dışarı. Ben gidiyorum bak. Gel o kızım. Kızan onu çürük ayıştan çakmış. Yakının kızana. Tekrar döndü.
Yani ne gibi kıyını çaktım yine olmadı. Oğlaklı geçin gitinin altını çöz. İnlenir saniye ve de. Madeni girdi abi. O zaman maaş yetmedi. Bir tek bugünün parasının 10 bin yok herhalde bilmiyorum ama o verilen maaş o zamanlara 9'an 3 tasa ne olur? 9'an 4'lerde. 9'an 4'te. Alıp durduğu maden maaşı yetmedi de oraya da öyle bıraktık yani. Ondan sonra böyle çobanlığa geçiye başladık. Benim kayın vardı. Kayını yardım ettik. Onun yanında durarken geçi aldık. Kayından amanet altın aldık. Altın olarak aldık parayı. Onu altın olarak ödedik. Onun için böyle hayatı sürdürdük gittik oğlum. Hiç gel be kızlarım bakayım. Gel be anam. Gibilerim. Ha. Gel verin. Ha. Kızıma. Kızıma gel. Kızıma gel. Gel gel gel. Çobancılıkla uğraşıyoruz işte yıllardan beri doğdu doğarlar. Hayvanların arkasında doğmuşuz herhalde arkasında ölüp gideceğiz gibi. Yaş 66 doğumluyum ben. 57 mi 58 mi o aralarda olması lazım da. Severek yaptık. Ben hiç hep memnun kaldım yani. Tabii şimdiden sonra yapacak insan yok. En son çoban herhalde ben kaldım gibi. Denizli Acıpayam bizim asıl memleketimiz. 94'te bu Köyceğiz'e geldim. 94'ten sonra da gitmedim yani memleket bir daha. Hep burada yaşıyoruz. Nüfusa buraya aldırdım Toparlara. Yerleşik hayat hiç yaşamadım. Birkaç defa orman içine, madene girdim. Baktım o işler de emirde yaşamak ağır geldi bana. Özgürlüğü seçtim ben. Çobancılık özgürlük benim açımdan. Kimsenin emrinde şeyinde kalmıyorsun. Yani ben memnunum. Zaten tek başına yapılmaz bu işler. 2 kişi olursan, ikini de severse öyle yapılır. Birini sevmezse yapılmaz. Ya birimizin işi çıktığı zaman kalan bir kişi evin başını yönetmesi lazım. Köpeğin, tavuğun, kedin, oğlan, geçin bunları bir kişi yapacak. Zor da olsa yapılır. Yapılmayacak bir iş değil. Üzüm benim.
Ben babamgilin koyun vardı. Benim koyunla hiç uğraşmadım ben. Sevmedim koyun işine. Koyun eve gelmez. Dağa bıraktın mı gider. Sürer gelirsen gel. Geçi kurdu olmasa kendisi döner gelir. Yani geçinin bakması daha rahattır. Ben ondan geçiye seçtim. Geçi yani o yüzden geçi daha rahattım benim için. Ya koyun eti de güzel olur. Ben severim. Aslında hepsinin yeri ayrıdır. Kuzu, koyun daha iyidir. Onun derisini temiz alırsan. Tüyü kirli olur koyunun. O kirli elinden etini ellersen koyun kokusu tadı, lezzeti, koyunun tadı çıkar ondan. Onu bir kere yedim adam bir daha yemez zaten. Koyun iyi olmuyor zanneder. Öyle değildir. O temiz alırsan derelledin elinden etini ellemedikten sonra kesinlikle güzeldir yani. Bizim onlarda genelde bu geçi türü geçer bu Köyceğiz civarında. Marmaris tarafı koyundur. Sığır etini önceden pek yenmezdi. Sucuk, kıyma gibi şeyler de yenirdi. Gidip de kasaptan 2 kilo sığır eti alıp yiyen pek olmazdı. Ama şimdiden sonra ister istemez alacaksın bulabilirsen. Tabii sığır da kalmadı. Çok sığır vardı bu dağlarda. Sürü halinde 50, 100, 30, 40 tane. Bunlar hiç kalmadı, hep satıldı. Onlar kurdun yüzünden, canavarın yüzünden satıldı. Biz canavar deriz. Hayvanı severler karşı ayıp oluyor biraz ama. Biz onu canavar olarak tabir ederiz. Bizim açımızdan canavar. Çünkü bir tane yiyip de yatmıyor. Yani becerebilse belki bizi diyecek. Becerebilse yapacak yani. Ben ondan onu canavar olarak görüyorum. Gel lan kızlarıma. Ha, 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 ha. Bu zamanda kurttan hayvan yetiştirmek çok zor. Kurt oldu mu biraz hayvan yetiştirmişi zor. Hani acık uyanık olacaksın. Sen kurttan uyanık olursan güdü 5-6 yıldır falan çok aşırı 7 yıldır hatta 7 yıl bak ilk son aşağıdan Dövüşbelen'den beri göçmeden 1 yıl önce dedim 6 yıl oldu buraya geleli. 6 yıldan beri 7 yıldan beri sürekli her zaman yaz kış geçiyor. Yıllık 40-50 tane hayvan verdiğim zaman oldu burada. Güdüp durur ki yiyordu ya önümüzden yiyordu. Şuraya yukarı sürerdik Adem abinle geçiye. Süreriz böyle birimiz önünde birimiz arkamızda yanı başımızdan alıyor geçiyor orta yerimizde. Aslında geçi 250 kadar ancaydı o zaman ama böyle ikimiz birimiz önünde birimiz arkasında geçi yanı başından çekip alıyor ormanın içinde görükmüyor orman ya. ...40 tane böyle bizim mallar dağda durardı. Bir gündem yedi, 2 gündem 40 tane yedi zamanlar oldu. Yıllık olarak 100'ü geçirdi çoğu zaman yılda. 78'den 50'nin altına pek düşürmedi 3 yıldan beri. 1-2 yedir hiç yedirmiyoruz. Malı sattık orada 100 mal kaldı. 3 köpek. Kendimiz de biz eskiden mal dağda durardı. Şimdi harımda duruyor. Çünkü dağda durarsa yiyor.
Vallahi biz kendimi bildi bileli bir kere 4-5 yaşında başlamışımdır. Biz küçük çocukken oğlakların yanına bırakırlardı. Yanımıza ekmeğimizi verirlerdi. Yarı aç yarı susuz. Şimdi 20 yaşındaki bir insanı biz çocuk gözüne bakıyoruz. Yalnız hayvanın yanına bırakılmıyor. Biz 5 yaşından beri kesinlikle yapıyorum ben bu işi. Kendim bilerek 5 yaşından beri yapıyorum. Tek başıma dağladı kalırdım. O zamanlar korkardım her şeyden. Bir kuş sesi duysam korkardım. Bir kedi sesi duysam ama korksak da bakardık, yapardık. Bizde çok çeşitli hayvan vardı. Öküz, deve, yani sığır, öküz dediğim. Katır, eşek, koyun, geçi. Her türlü mal vardı. 500-600 geçi vardı bu Bamgil'de. Oğlanı birimiz bakardı, geçiye birin bakar, devesi, koyunu derken hep parçalanırdık. 5 yaşındaki çocuğla ben 150-200 oğlak olurdu yanında 5-6 yaşındayken. Bazen abim vardı, ikimiz olurduk, bazen yalnız kalırdım. Şimdi hiçbir çocuk 5 yaşındaki çocuğa zaten hiçbir Allah'ın kulu hayvanın başına bırakmaz da güvenmez de yapamazdı zaten. İşin orası da var. Geçinin sayesinde her şeyimiz oldu. Allah'ım şükür. Sağlığımız, sıhhatimiz bu kadar oldu mu 1000 kere şükür. Şehirde yaşayan hayata ben de yaşıyorum. Mesela elektrikten mahrum kalıyorduk. 6 yıldır beri ben elim tabi hiç çorap yıkamadım. Atıyorum makineyi yıkıyor. Her yurdumda da makinemin düzeni, her şeyim yani yukarıdaki düzenim buradan da güzel. Orada daha güzel. Orada bahçem var, oluyor. Domates, biber, fasulye dikiyorum, oluyor. Çok güzel oluyor. Mayıs'ta çıkıyoruz, Kasım'a kadar duruyoruz. Kasım bazen 5 olur, bazen 10 olur. Bazı birinin ikisini geliriz. Geçen ikisini geldik. Geçen her sene biri olmaz, hava şartlarını bakar. Hava şartı sert geçerse geliriz, biraz burada durarız. Aşağıdaki geçenlerde geldiğimiz yurdu geçiyoruz kışlar işte. Geçen yıl oradaydık, bu sene oradaydık. Üç göçeme yapıyoruz. Yani buraya orta, güz, bahar yurdu. Yukarısı yaz yurdu, aşağısı da kış yurdu. Ama o yurdumuzda ne bileyim aslında her yer aynı mevki ama süt güzel oluyor hayvanlarda. Buraya geldim geçilerimin sütü bile kalmadı desen de olacak. Oğlakla yani olur olmaz hem. Bir de buraya malı yaramıyor zaten. Buraya asıl ketir kızlan ya malı zayıfla diyor. Şimdi bakma bozulak var, yiye gibi oldu. Biz öldürüyoruz burada bir ay. Ondan sonra gideriz yaylamıza. Kış olmadı. Çobanlar hep çıktı zaten. Aslında ben bile gitsem olacaktı. Buradaki harım düzenim burada iyi. Yukarıda harım ufak. Burada emzirmem. Kurbanlığımı yem vermem. Tabii kıştan çıktı. Kurbanlıklar yem yemeyince yenmez yani kesilmez.
Biraz yenecekliğin onu. Aslında iyi de elikini bakası. Bizi görür zayıf diyoruz biz. Ya biz ne bilen telefon ederler. Alo deriz. İşte der bana canlı ağırlık 50 kilo gibi 60 kilo gibi. Bu sene de diyorum bakın gidin sonra sıkıntı çıkmasın. 11 tanesini sözlendik buraya gelelden işte. Bakıp gittiler. Şimdi yine gelecekmiş. Sabah 9'da gidip 12'de geliyoruz. Akşam üzeri 4'te gider 8'de geliriz. 4 saatlik küçük hayvan karnını doyurur zaten. 4 saatte doyar. Yiyege olsa da 4 saat yayılması, gezmesi gerekiyor. Hani dırnağından aldırır derler ya geç. 4 saat gezmesi gerekiyor. Yiyege az olsa da çok olsa 4 saatte doyar. 4 saat sabah bakacaksın. 4 saat akşam tamam. Yem mecbur veriyoruz. Oğlaklar besliyoruz. İşte yememezsen kurban bu ayda mallar zayıf olur. Temmuz Ağustos'ta yağlanır. Zayıf olmasın diye mecbur yem takviyesi erkekleri yapmış oluyoruz. Erken verince hepsini bir veriyoruz biz de. Bu iş bilmiyorum bu Ege'de, Akdeniz'de belki Antalya taraflarında devam eder de Ege'de devam etmez. Doğu Anadolu'da edebilir. Türkiye'de biter yani bu iş. Kurt sıkıntısı çok oluyor. Türkiye'nin her tarafında var. Öldürmesi yasak. Avlaması yasak. Hep seviyoruz da. Sigorta karşılasın. Kurdun yediğin hayvanlara. O karşılanmıyor. Sigortala diyorsun. Burada sigortalattım ben bu hayvanlara. 3 yıldan beri kurt vakası görülmemiş diye rapor tutuluyor. Yani kurttan hiçbir hak talep edemiyorsun. Kurt vakası varsa sigorta yapılmıyor zaten. Yani tek sıkıntı kurttan genelde. Başka hiçbir şey değil. 1-2 yıl daha belki yaparız da. Zaten yaşlandık. Zor. Yapamayacağız, satacağız. Kurt olmasa ben çocuklarımı belki okutmazdım. Sonunda bu çobancılık bırakılacak dedim ben. Çocuklar okusun. Ben ondan çoban yapmadım çocuklar. Bu kurt olmasa belki devam ederdi. Ya şimdiki çocuklar hayatı seviyordu. Kendi olmalı. Kurt var ya dağda. Geçi güdersen kurttan kurtar biliyorsun. Kurt oldu mu da çocukların işinde iş olması telefon oynanıyor. Gençlik takımı öyle. Onları da çok görmeyeceksin. Yani o nesil öyle gördü. Biz geçi gördük. Koyun gördük yani. Ama çocukları biz yani tamam hepsi de sever. Ama bu kurt varken çocukların hayvan bakması zor. Dün geldi. Dün burada geçi ürktü Adem abin. Hatta ay may dedi. Köpek ulumaya durdu. Buraya gelmiş yani. Oraya geçinin yakınına gelmiş. Geçiler bakışıyordu geri geri. Ormanın içinde göremiyoruz ki. Kurt çok. 3 tane. Büyük oğlan, ortan oğlan, küçük kız. İkisi Denizli'de, biri Mermer çalışıyor. Abisinin yanında duruyor kız. Büyük oğlan da Marmaris'te çalışıyor. Gelecek ayın 5'inde 10'unda oraya mı gelecek yarı. Her yere girip gidiyoruz ormana.
Şehirde sıkılırım ben. Yapamam yani şehirde. Ama hasta oluruz. Hayatımız sağlık el vermez o zaman ister istemez. O zaman bir yerlerde durarız. Kışın Köyceğiz'e ineriz. Oradan ev alacağız herhalde. Yazları yine sağlam el verdiği müddetçe dağa çıkarım. Karavan gibi bir şeylerden. Hayvan olup olmaz sorun değil. Daha hayatı. Ben şehir gitsem de geldim mi baş ağrısından durumam. Ben illa buraya geçin yani kendimi atacağım. Elin oraya gitsem şehirde uyuyamam bak. Eşimin amcasının oğlu var. Orada hani bir işim olduğunda yat derler. Yatamam. Geleceğim illa bu tahtı barkıda yatacağım. Ya ne bileyim oğlum ya şehirde hayat geçmez ya. Geçmez. Şimdi ben bilmiyorum mecburi işim oluyor. Köyceğiz gidiyorum ama aklım burada oluyor. Duramam. Buçuk kiloydu bu. Gençliğinde çekiyorduk. Şimdi herhalde 3,5 kilo ancak aldı. Yaşlandıkça küçüldük yani ufaldı. 5,5 kiloydu. Ben ekmeği alın gelen hor kedi bağlayın. Kederlemez, terbiyelidir benim keder. Kaşık getireceğim. Dur bulayım, vereceğim. Vereceğim çocuğum vereceğim. Herkes bir ayrı mı? Veritas çöplüğünde yaşıyordum. 2000 yılında orada meydana gelen toprak kaymasıyla tüm ailemi, annemi, babamı ve kardeşlerimi kaybettim.
Hadi, hış.